Rusya-İran savaşında İran'a yardım ediyor mu? Ediyorsa Tahran'a ne kadar yardım ediyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek için başka bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Rusya, İran'ın kazanmasını ne kadar istiyor? Öncelikle Rusya ve İran güvenlik alanında bir çeşit müttefik ülkeler. Birlikte askeri tatbikatlar yapıyorlar, birbirlerine silah satıyorlar. 2022 yılında Ukrayna Savaşı başladığında Rusya yalnızlaşmaya başladı. Herkes Moskova'yı dışladı. İran ise Rusların yardımına koştu ve o günlerde çok da kimsenin değerini bilmediği İran dronlarını, insansavar araçlarını Rusya'ya satmaya başladı. İran yapımı Şahit dronları o günden sonra Rusya'nın en önemli vuruş güçlerinden biri oldu. Bugün bile Moskova İran dronlarının gelişmiş versiyonlarını kullanıyor. Peki Kremlin, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarında İran ordusuna ne kadar yardım etti? Amerikan basınına göre Moskova İran ordusuna anlık uydu görüntüleri sağlıyor, yer istihbaratı ve bazı gelişmiş silahlarla silah parçaları sağlıyor. Rusya'nın omuzdan atılan füzeler verdiği iddiaları da var ama kanıtlanmış değil. Rusya ile İran arasında Hazar Denizi üzerinden düzenli sefer yapan kargo gemilerinin cephane ve silah taşıdığı da az çok biliniyor. Geçen hafta Ukrayna'nın Hazar'da vurduğu İran gemisinin yükü de silah ve mühimmattı. Öncelikle belirtelim, 28 Şubat'ta patlak veren İran Savaşı Putin için bir nimet oldu, Allah'ın lütfu oldu. İran Savaşı sayesinde petrol ve doğalgaz fiyatları patladı ve Trump yönetimi Rus petrol ihracatına getirdiği yaptırımları ilk aylarda gevşetti. Rusya çok daha kolay bir şekilde petrol ihraç etmeye başladı. Eğer Ukrayna Rus rafinerilerini ve petrol tankerlerini vurmaya kalkmasaydı Rusya bu işten çok para kazanacaktı. İkinci olarak İran Savaşı başlayınca Amerikan ordusu deli gibi Patriot, Taat, HIMARS, Atakams ve bunlara benzer füzeleri Orta Doğu bölgesinde İran'a karşı kullanmaya başladı. İran saldırdıkça Amerikan askeri üsleri ve Amerika'nın müttefikleri bu füzelerle korundu. Amerika'nın füze stokları hızla azalmaya başladı. Bunun üzerine panikleyen Pentagon Avrupa'ya ve diğer ülkelere, diğer bölgelere füze satışlarını askıya aldı. Böylece Avrupa üzerinden Ukrayna'ya gidecek olan mühimmat önemli oranda kesilmiş oldu. Patriot füzeleri biten Ukrayna şimdilerde bu füzeleri Ukrayna'da kendisi üretmek istiyor. Bunun için Trump'tan izin almaya çalışıyor. Başka bir deyişle Orta Doğu'da dev bir savaşın patlak vermesi Batı'nın dikkatini dağıttı. Silah ve mühimmatını da tüketmeye başladı. İran Savaşı daha da tırmanırsa Batı'nın sorunları hem artacak ve karmaşıklaşacak hem de Rusya tehditler listesinde, uğraşılacaklar listesinde gerilere düşecek. Bu nedenle Moskova İran'ın yenilmesini istemiyor ama İran Savaşı'nın kısa sürmesini de istemiyor. Moskova'nın gönlü mümkünse Amerika'nın İran'da yıllarca oyalanması. Öte yandan İran Savaşı ve Ukrayna Savaşı birleşecek olur ise işler iyice karışabilir. Avrupa batıdan, Amerika ise İran'ı bahane edip güneyden Rus çıkarlarını vurmaya başlayabilir. Bu durumda Moskova bunun altından kalkamaz. Dahası İran Savaşı demek savaş ateşinin Hazar'a ve Orta Asya'ya sıçraması riski demek. Eğer denkleme Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de girer ise Rusya'nın doğu ve güney sınırları iyice sıkıntıya girer. Rusya ise bu kadar geniş bir coğrafyada savaşmayı ve mücadeleyi göze alamayabilir. Bununla karşılaşmak zorunda kalırsa da oldukça zorlanır.